Herkese YouTube kanalımdan merhaba. Bugün size Gündoğan'ın en sevilen bölgesi olan bu bölgeden, şu anda Cape Oteli ve Bayi Otel'e çok yakınız. Zaten Gündoğan'ı bilenler Gündoğan'ın bu bölgesini çok iyi biliyorlardır. Hem deniz anlamında hem manzara anlamında hem de gün doğumunu karşıdan gördüğü için keyifli zaman geçirmek anlamında en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Ve bu projedeyiz. Bu projenin manzarası tamamen bu şekilde. Hem denize çok yakınız. 900 metre ileride bir plajımız var. Plaja da çok yakınız. Bu şekilde manzarayı gören 3+1 filet, hem bahçesi hem geniş veranda alanları olan filetleri tanıtacağız size bugün. Eğer böyle bir arayışınız varsa izlemeye devam edin. Yukarıda yazdığım iletişim numarasından da bana burası ile ilgili sormak istediğiniz soruları arayarak ya da mesaj atarak sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi size bahsettiğim projeden bir üst kat tanıtacağım. Biliyorsunuz söylemiştim, inşaatı hala devam ediyor. Size hemen oturma alanlarından bahsedeceğim. Buranın en iyi özelliklerinden bir tanesi, bir filet almanıza rağmen hem çok iyi deniz manzaranızın olması hem bahçe alanınızın ve bu veranda alanınızın çok geniş olması. Hemen şimdi evin yapısını anlatacağım size. Bu arada firmanın giydirmeleri olduğu için şu an manzara görülmüyor ama burada efsane bir manzara var. Size üst kattan çekim yapacağım. Üst kattan çekim yaptığımda net göreceksiniz. Gerçekten çok yakın ve çok güzel bir manzarası var bu alanın. Sadece şu anda firmanın isminin ve projeyle ilgili detayların yazılı olduğu bu şekilde reklam panoları diyeyim. Bunlar olduğu için şu anda manzarayı göremiyoruz. İçeriden de yatak odasından da küçük bir kesit göstereceğim. Oradan görebiliyoruz. Şimdi burası oturma alanı. Parmağımla gösterdiğim yerde bir salon ve mutfak alanı var. O salon ve mutfak alanının yanında ebeveyn yatak odası ve banyosu var. Burada ara geçiş koridor var. İçeriği çektiğinde göreceksiniz bu koridoru. Şurada bir tane oda var. Onun yanında bir tane daha oda var. Burası da teknik oda ve depo olarak kullanılan bir alan. Şöyle devam ettiğimde şu ortada bir krangülez var. Bütün dairelerde bu krangülez bu şekilde ortada değil. Burası otoparka bakıyor ve üstü camla kapatılacak. Otoparkın doğal ışık alması için bu şekilde bir krangülez yapılmış. Öncelikle bunu bahsedeyim. Bu nedir diye kesinlikle soracaksınız diye düşünüyorum. Burada teknik oda var ve depo alanı. Burada da diğer odalar. Aslında avlulu bir ev gibi düşünebilirsiniz burayı. Bütün odalar bu bahçe alanına ve avlu alanına çıkıyor. Bu arada devamında da bu şekilde yeşil bahçe alanı var. Şu anda stokta olan bazı seçeneklerde bu bahçe alanının daha büyük olduğu, daha küçük olduğu ya da yeşil alanın hiç olmadığı seçenekler de var. Hem alt katta hem üst katta. Burası toplamda 16 tane dairenin, alt ve üst olarak 16 dairenin olduğu bir proje. Şu anda satılık seçenek olarak sanıyorum 4 tane ya da 5 tane seçenek kaldı. İkinci etapta da 20 tane daha daire olacak ve toplamda 36 dairelik, bu şekilde dairelerin olduğu bir proje olmuş olacak. Sahilde kumlu bir plajı var buranın. Firmaya ait kumlu bir plaj alanı. Onu da çekeceğim size. Onu da görmüş olacaksınız. Burası havuz alanı. Bu şekilde odalardan havuz alanına direkt çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde oturma alanları var. Gerçekten çok keyifli olmuş ve şu duvardaki reklam afişleri gittiğinde burada muhteşem bir manzara görüyor olacaksınız. Burada evlerin üst katlarda metrekaresi kapalı alan net olarak 150 metrekare. Alt katlarda ise koridor olmadığı için, ara koridor, giriş koridoru olmadığı için 130 metrekare net kapalı kullanım alanı olacak. Bu şekilde bu veranda alanı ile birlikte 250 metrekare, arsa payları ise 350 bahçe dahil 350 ile 600 metrekare arasında değişiyor. Hepsi konut tapulu olarak size teslim edilecek. Konut tapulu ve hepsinin arsa payı eşit. Yani hangi daireyi alırsanız alın, atıyorum 350 metrekarelik bir bahçesi olan daireyi de almış olsanız, 600 metrekarelik bir bahçesi olan bir daireyi de almış olsanız, hepsinde tapunuzda 300 metrekare bir arsa payı almış olacaksınız. Bu da büyük avantaj, çünkü 300 metre böyle bir bölgede gerçekten 300 metre arsa bile almak isteseniz gayet maliyetli ve belki de bulamayacağınız kadar değerli. Bu şekilde genel olarak bahçeyi yeniden gösteriyorum size. Bu arada şuradaki üst katlar bir üst bloğun üst katları. Burada bahçe katlarını görüyorsunuz. Ne havuzunu biz görebiliyoruz, ne üst katların havuzunu ve ortak alanını görebiliyoruz. Onlar da şuradaki perdeden dolayı havuz alanlarını göremiyorlar. Sadece şu şekilde şemsiyeli alanı görebiliyorlar. İnşaat hala devam ediyor. Diğerleri zaten çok kısıtlı. Şuradaki asla burayı göremiyor. Bu açıdan dolayı. Bahçe alanı da bu şekilde. Yani bu evde hem manzara hem plaj kullanımı hem de
Bu şekilde avlulu ve deniz manzaralı bir ev almış oluyorsunuz ve fiyatlar da gerçekten hem denizi olan, hem 3+1, hem bahçesi hem manzarası olan bir portföy için gerçekten çok yatırımcı hem oturumcuya uygun bir seçenek olmuş. Burada çok fazla hem yatırımcılar hem de oturumcular bu projeyle ilgileniyorlar zaten. Şu anda fiyat olarak gerçekten çok avantajlı bir fiyatta. Şu şekilde genel olarak size bir çekimini yapacağım. Bu şekilde hem bahçe alanı hem de oturma alanlarını net görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Havuz alanını da görebiliyoruz. Bu şekilde en geniş açıdan size bir çekim yapacağım. Gerçekten çok tatlı bir 3+1 flat olmuş. Gerçekten çok efektif kullanmışlar. Zaten inşaat kalitesine geldiğinizde burada göreceksiniz kullanılan markaları ve izolasyonu. Bu arada alt ve üst daire olmalarına rağmen gerçekten izolasyon çift kat yapıldığından dolayı yukarıda koştuğunuzda, zıpladığınızda bile alt kattaki komşunuz hiçbir şekilde bunu hissetmiyormuş. Zaten bunun gerekli testleri de yapılmış. Flat, bu daireler flat olduğu için bunların gerekli testleri de yapılmış. O konuda da içiniz rahat olsun. Hiçbir şekilde ısı ve ses izolasyonunda bir problem yaşamayacaksınız. Genel olarak bunu gösterdim. Şimdi size birazdan içeriden çekim yapacağım. İçeriden çekimi de ekleyeceğim. Evi de görmüş olacaksınız ve manzarayı da üst katlarda inşaat aşamasında olan bir yere geçip manzarayı göstereceğim. Devamında sahili göreceksiniz. Bu kısım bu kadar. Size tekrardan geniş bir açıda her köşesini göstermek için şu şekilde göstermek istiyorum. Bütün odalar bu ferah oturma alanına bakıyor. Klasik avlulu bir ev gibi görünüyor aslında. Bence de en ikonik tarafı projenin bu olmuş ve şurası tamamen deniz manzarası. Yani bu alan kalkmış olduğunda nasıl görüneceğini de yukarıdaki bir seçenekten size onu da gösteriyor olacağım. İzlemeye devam edin. Evet, şimdi evin içine geldim. Girişinden itibaren size evi anlatacağım. Hala biraz şu köşelerde inşaatı görüyoruz ama tabii ki şu an projeden bir yer bakıyoruz gibi düşünebilirsiniz. İnşaatı tamamlanmak üzere. Bu arada firmanın Bodrum'da bitirmiş olduğu, Gündoğan'da bitirmiş olduğu 7 tane farklı proje var. Bunların içerisinde denize sıfırlar da var. Yani firmaya %100 güvenebilirsiniz. Zaten hep kendi sermayesiyle bu işleri yapan bir firma ve çok kaliteli işler çıkaran bir firma. İzolasyon konusunda da çok iyiler. Zaten gerekli açıklamaları da size yapacağım açıklamada. Oradan okuyabilirsiniz. Şurada otoparkınız var. 2 araçlık otoparkınız var. Şurada hemen yoldan girdiğinizde burada aşağı tarafa 2 arabalık kapalı otoparkınız var. Yukarıda Kırangülezini görmüştük hatırlıyorsanız. Oradan direkt bu kapıdan giriş yapabiliyorsunuz. Böyle bir hol alanı var. Bu şekilde çok şık merdivenlerle çıktığınızda üst kata ulaşıyorsunuz. Burası üst kat bir seçenek. Bunların bahçe katı olanlar da var. Onlar düz giriş. Bu arada buraya tavan boşluğunu tam olarak bir asansörün yerleşebileceği şekilde ayarlamışlar. Yani siz buraya hidrolik 400 kilogram ağırlığına kadar taşıma kapasitesi olan bir asansörde yaptırabilirsiniz. Tavanda ve yükseklik genel olarak bunun için ayarlanmış. Bunu da bilmenizde fayda var. Şu şekilde buradan çıktığınızda hemen buradan havuzun ön tarafında olan odalar bu kısımda. Böyle bir koridorda. Burada da salon mutfak alanına giden bir koridor var. Alt katların 130, üst katın 150 metrekare olmasının sebebi tamamen şu alandan kaynaklı. Ama eve girer girmez o ferahlığı ve modernliği, şık detayları fark ediyorsunuz diyebilirim. Bu arada yerden ısıtma, ısı pompası, VRF, Siemens marka bütün ankastre set, 2 tane buzdolabı, bulaşık makinesi gibi hepsi size projeden teslim ediliyor. Bu koridordan devam ettiğimizde hemen sağ tarafta master bedroom var. Sol tarafta açık mutfak ve salon alanı var. Bu şekilde buradan da odalara geçiş yapıyorsunuz. Bu arada bu dolaplar bu şekilde kalmayacak ve bu dolapları teslim etmeyecekler. Dolapları siz kendi istediğiniz tarzda, istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Bu arada buraya biraz yanlış bir dolap seçimi yaptıkları için o da çok küçülmüş. Zaten bu dolapları teslim etmeyecekleri için siz burayı kendi istediğiniz şekilde dekore edebilir. Kendinize daha minimal ve kullanışlı bir dolap seçerek odayı daha büyük hale getirebilirsiniz. Yani bu birazcık firmanın satış ekibindeki arkadaşlar da söyledi. Biraz daha kalın ve biraz odayı boğmuş bir dolap. Burası en küçük odası. Şu şekilde
çarpı 1'e alarak havuza yakınlığını göstermek istiyorum size. Bu avlu alanına bakıyor yine. Hemen şuradan banyosuna geçiyorsunuz. Her odanın kendine ait banyo tuvaleti var. Burada tek parça seramikler var. Tek parça olması da gerçekten çok şıklık katmış. Şöyle markalarını da yakından çekip göstereceğim. Çünkü bu markalarla da çok ilgilendiğinizi biliyorum. Birçok kişi için kullanılan markalar da çok önemli. Tabii ki de kendinize bir ev aldığınızda hem kullanılan markalar hem inşaat kalitesi hem de tabii evin mimarisi çok önemli. Zaten ödüllü bir mimarla çalışmışlar. Mimar ismini de size yazarım ya da arayıp mesaj atarak bana sorabilirsiniz hangi mimarla çalıştıklarını. Burası da bir diğer yatak odası ama şu anda burası satış ofisi olduğu için burayı toplantı odası olarak kullanmışlar. Bu şekilde burası da yine size gösterdiğim avlu alanına çıkıyor. Burada bu odanın banyosu var fakat şu anda depo gibi kullanıldığı için kapalı. Şurada VRF sistem klimayı görebiliyoruz, Vestel marka. Bütün odalarda yerden ısıyı ve klimaları kontrol edecek paneller var. Yani burası tamamen ayrı bir alan gibi. Uzun bir koridor var. Koridorun bu şekilde bir kapısı var. Burayı kapattığınızda buradaki iki oda tamamen ayrı bir alan yani. Evin içerisinde değil gibi. Yani salon, mutfak ve master bedroom daha farklı bir alanda kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Girişte hemen bu koridorda 2 oda, 2 banyo. Burada ise ortak kullanımda bir lavabo var. Yine bu şekilde çok geniş 5-6 metrekare büyüklüğünde bir banyo. Bu girişte bu koridordan devam ederken yine bu avlu sistemini görüyorsunuz. Bu avluya bu kadar evin dahil olması bence çok şık olmuş. Bu arada burada bir salon ve mutfak alanı var. Size geniş açıdan çekip göstereceğim. Burada şöyle hemen çarpı 1'e alayım. Aslında çok güzel bir manzara var. Sadece bu reklam afişlerinin kalkması gerekiyor bunları tamamen görmeniz için. Burada bir yemek masası var. 6 kişilik. Hemen size göstereceğim. Burada geniş bir balkon alanı var. Aslında evin balkonuna çok ihtiyacı yok ama burada yine manzarayı gören bir balkon alanı var. Hatta köşeden size hemen manzarayı gösteriyor olacağım. Şu şekilde çarpı 1 ile aslında balkondan direkt bu manzarayı full bir şekilde göreceksiniz. Sadece şunların kalkması gerekiyor. Bütün Gündoğan koyunu bu şekilde hem yakından hem de bütün koya hakim olarak gördüğünüz bilmiyorum çok az proje vardır ve bu proje onlardan bir tanesi. Hemen şimdi salona tekrardan geçelim. Bu şekilde 6 kişilik bir yemek masasını konumlandırmışlar. Bir ada var. Gayet ferah, yeterli. 3+1 bir rezidans dairesi için gayet geniş bir mutfak ve salon alanı. Burada Siemens marka ankastre setler kullanılmış. Bu açıdan da baktığınızda evin hem renkleri hem birbiriyle olan uyumu mermerlerin ve mobilyaların oldukça şık görünüyor. Burada ise master bedroom dediğimiz ebeveyn yatak odası var. Ebeveyn yatak odasında size ilk olarak şunu göstermek istiyorum. Yine ebeveyn yatak odasında bu şekilde duvardaki mobilyalar teslim edilmeyecek, onu söyleyeyim. Hemen uyandığınızda nasıl bir manzara göreceğinizi göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani bu manzarayı full göreceksiniz. Şu alan yine kesiyor. Markanın panolarından dolayı bu alan kesiyor ama bu manzarayı full ve yani sanki denizin üzerinde ya da bir gemide, kruz gemisinde uyanıyormuş gibi hayal edebilirsiniz bu evdeyken kendinizi. Bu şekilde bir master yatak odası var. Yatak odasının içerisinde giyinme dolapları ki bunlar size bu kıyafet dolapları kısmı size teslim edilmiyor diye biliyorum. Yine beni arayıp sorabilirsiniz ya da firmayla görüşebiliriz bu konuda. Bu şekilde bir giyinme odası kısmı ve devamında bir banyo, geniş yine 6-7 metrekarelik bir banyo alanı var. Burada da yine benim en sevdiğim sistem bu şekilde bir pencere alanı var. Bu pencere alanları biliyorsunuz doğal havalandırma için hem banyolarda hem evin her alanında oldukça etkili ve doğal havalandırmayı destekleyen yapılar. Şu şekilde gösteriyorum hemen son kez ve ev turumuzu tamamlıyoruz.
Yani ben şu manzaraya gerçekten aşık oldum. Yukarıdan da size göstereceğim bu manzaranın nasıl bir manzara olduğunu. Direkt yatağınızdan, bakın yatağınızın başlığından çekiyorum. Yani bu manzaraya uyanacaksınız. Hem bahçeniz var, hem büyük bir veranda alanınız var. Sıfır bir projeden ev alıyorsunuz, havuzunuz var, kendine ait plajınız var ve bu manzarada uyanıyorsunuz. Yani daha ne olsun diyebilirim. Bu şekilde evin içerisindeki turu da tamamlıyoruz. Bu arada şimdi size satılık seçeneklerden bir tane bahçe katının manzarasını göstermek için inşaat aşamasındayken bu bloğa geldik. Biraz önce çektiğim bloğun hemen üzerindeki blok burası. 2. sırada kalıyor. Hemen şimdi size buranın manzarasını göstereceğim. Salonda otururken bile manzarayı net bir şekilde görüyorsunuz. Yine tabii bunlar kalktığında çok daha net göreceksiniz. Ben şimdi çarpı 1'e alıyorum bunu tam olarak görmeniz için manzarayı. Ve bu bahçe katının manzarası. Bir de burada diğer evin çatısı için bir peyzaj alanı yaratmışlar. Burada bu şekilde çatıyı değil tamamen bir peyzaj alanı göreceksiniz. Mavi ve yeşil göreceksiniz. O şekilde hayal edebilirsiniz. Tabii ki şurada gördüğünüz kahverengi alanın olmadığını ve manzarayı tamamen hakim olarak gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Ve bu bir bahçe katı. Şimdi üst kattan da bir seçenek çekeceğiz size. Manzarayı net bir şekilde göreceksiniz. Evet, şimdi bir üst kat seçeneğin ebeveyn yatak odasındayız. Biraz önce size aşağıda örnek dairenin ebeveyn yatak odasındaki manzarayı çekmiştim. Tam olarak yatak başlığının geldiği pozisyondayım ben ve manzarayı bu şekilde görüyoruz. Yani aşağıdaki manzaradan tabii ki de çok çok daha iyi ve daha da inşaat bittiğinde şu alanlar açıldığında açılmış olacak. Bu şekilde bir manzarayı net bir şekilde görüyorsunuz ve gözünüzü bu manzaraya açarak uyanıyorsunuz. Burası da biraz önce gezmiştik biliyorsunuz. Balkon alanı. Balkon alanından da bu şekilde bir manzaramız var. Şu an çarpı 1'de çekiyorum. Gözle görülen bu şekilde. Uzaklaştırdığımda ise bu şekilde bütün koyu gördüğümüz bir manzara var. Şimdi yan tarafta salon alanına geçeceğim. Burası C blokta üst kat. Biraz önce de alt katı çekmiştik. Burada yani bu şekilde oturduğunuz zaman koltuğunuzdan bu manzarayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta çarpı 1'e aldım şu anda. Tam olarak gözle görülen manzara bu şekilde. Diğer alanları çok çekmiyorum. Diğer alanların ev içerisindeki renderlarını ekleyeceğim. Çünkü şu anda tamamen beton görüyorsunuz. Çok anlamıyor olabilirsiniz. Önemli olan aşağıdaki evi kafanızda buraya yerleştirmeniz. Tabii ki bahçe payları değişiyor. Bahçe şekilleri de değişiyor. Ama ev iç metrekareleri ve iç alanları tamamen aynı diyebilirim. Evet, şimdi size bahsettiğim projenin 1000 metrekare kadar burada bir sahil alanı var. Burada sağımızda ve solumuzda şu şekilde görebilirsiniz iskele alanları var. Burada hem iskele alanı hem de kumlu bir plaj alanı olmuş olacak. Size zaten renderlarını ileteceğim. Yani bittiğinde tam olarak nasıl göründüğünü net olarak anlayabileceksiniz. Burası projeye 900 metre. Yani biz araçla yaklaşık 3-4 dakika içerisinde geldik bu kısma. Burası Gündoğan'ın Yalıkavak'a dönen kısmında olarak geçiyor diyebilirim. Tam olarak Gündoğan Koyu'na bakmıyoruz şu anda. Biraz daha Yalıkavak tarafına bakıyoruz. Şu şekilde hem burada bir burun olduğu için hem de devamında bir burun olduğu için aslında burası yarım kapalı bir koy gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de çok fazla dalgası olmayacak bir alan. Hatta şu anda biz Eylül sonundayız ve şu an hissediyor musunuz, duyuyor musunuz bilmiyorum ama rüzgar var. Rüzgarın olmasına rağmen de çok fazla dalga yok. Hatta şurada yüzenler ve iskelede güneşlenenleri görebilirsiniz. Burada tek kumlu alan burası ve burası da o projeye ait bir alan. Dışarıdan da girişin olmayacağı bir alan. Yani o projeye alanların ayrıcalıklı bir şekilde yararlanabileceği kısım burası.